Merhaba teknoloji tutkunları. Bugünkü videomuzun konusu Acer Aspire F15 serisi bilgisayarımıza SSD upgrade ile ilgili olacak. İsterseniz hemen şöyle bilgisayarın dış çevresine bir bakalım. Bizi bir DVD writer karşılıyor. Sağ tarafta ve bir tane USB 2 girişi. Bunun dışında ince bir görüntüsü var. 2 tane USB 3.0, HDMI, VGA, Type-C girişi ki Type-C girişinin olması çok önemli. Aynı zamanda bir de kablolu internet bağlayabileceğimiz bir giriş karşılıyor. Metalimsi bir yüzeyi var ancak plastik bir yüzey olduğunu söylemekte fayda var. Aynı zamanda ön tarafta da kart okuyucusunun olduğunu görebiliyoruz. Evet teknoloji tutkunları, şimdi geldik işin tadilat kısmına. Bu modelde yine sevdiğim modellerden biri. Şurada 3 tane vida var. Bu vidayı sökerek işlemlere başlıyoruz. Cihaz alırken özellikle hard disk ve RAM kısmına kolay erişebilir olduğuna dikkat edin. Öbür türlü gerçekten sıkıntı çekebilirsiniz. Evet. Burada ekstra bir RAM takabileceğimiz kısım var. Bakın burada bu cihazda yine güzel bir özellik daha var. Burada bir M2 girişi görüyorum. Hani eğer istenirse bu cihaza Monster'a taktığım gibi bir M2 disk de takılabilir. Eğer o şekilde bir disk takılırsa hem cihaz çok daha hızlı olacaktır hem de hani bu mekanik diskte bir işe yarayacaktır. Şimdi şuradaki hard diski çıkarmaya çalışalım. Şu şekilde geriye doğru ittirdik. Evet. Şimdi şuradaki vidaları sökelim. Ayrıca bu cihazda bir DVD writer olduğu için istersek burayı da çıkartıp ekstradan bir hard disk yuvası haline daha getirebiliriz. Ama zaten buradaki M2 girişi olduğu için hani öyle bir şey yapmamıza gerek yok. Hemen vidalarımızı uygun yerlere takalım. Evet, şimdi cihazımızı buraya yerleştirelim. Kapağımızı da kapatalım. Bazı kapaklar sürgülü, bazıları geçmeli oluyor. Zaten burada bir tırnak vardı. Şöyle hafif kuvvet uygulayarak yerine oturtacağız. Hemen vidalarımızı sıkalım. Şimdi ürünümüz sorunsuz bir şekilde çalışacak mı? Öyle sanıyorum ki herhangi bir problemle karşılaşmamamız lazım diye umut ediyorum. Evet. Şu an çıkardığımız bu mekanik hard diskte ne varsa bu Casper programıyla onu yükledik.
Şu an sorunsuz bir şekilde çalıştırması lazım. En ufak bir şey, yani en ufak farklı bir şey yapmadım. Ne BIOS'a girdim, ne onunla ilgili bir düzenleme yaptım. Hiçbir şey yapmadım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu an sistem çalışır durumda. Bakın gördüğünüz gibi Acer burada da çıktı. Zaten daha önceki cihazda da cihazın adı Acer'dı. Ne varsa onun içerisine kopyaladı, klonladı. Şuradan yönete girelim. Sizin bilgisayarınızda bu bilgisayar yoksa şuraya tıklayıp şuradaki kısma tıklayıp buradan bu bilgisayara tıklayıp özellikler dediğinizde zaman da bu ekrana gelebilirsiniz. Burada aygıt yöneticisi dersiniz. Ya buradaki ekrana gelebilirsiniz. Ya da yine sağ tıklarsınız. Yönet dersiniz. Disk yönetimi diyelim. Evet, tamamen fabrikada da, yani fabrika çıkışındaki hard disk de bu şekildeydi. Tamamen birebir cihazın içinde ne varsa bu sayede kopyalamış olduk. Evet, bu videonun sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açık tutmayı, aklınıza takılan sorularınız varsa bunları benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın.